Merhaba arkadaşlar, PES sevenler ve kanalına hoş geldiniz. Oyunda bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Oyunda bugün bitecek bayağı bir şey var arkadaşlar. Etkinlikler olsun ama paketler çok fazla. Öncelikle etkinliklere bakacak olursak klasik perşembeleri gelen Player of the Week ücretsiz açma hakkı. Eğer bunu oynamadıysak oynayabiliriz. Yarın yeni bir etkinliğimiz gelecek. Temalı etkinliğimiz var arkadaşlar. 50 futbol parası kazandığımız. Zaten şu an oyunda 2 tane etkinlik var. 50 futbol parası kazandığımız. Biri bu, diğeri de pazartesi gelen. Ayrıca geçen hafta gelen kiralık futbolcular vardı ligime. Bugün bunların son günü. Yarın yeni oyuncular gelecek. Fakat burada çok güzel bir futbolcu var arkadaşlar. O da Kaka. Eğer Kaka'yı denemek isterseniz bugün ligimden alabilirsiniz arkadaşlar. 10 maçlık da olsa Kaka'yı kullanabiliriz. Yarın yeni futbolcular eklenecek. Paketlere baktığımızda çok fazla paketin bugün son günü. Aylar öncesinde eklenen AFC ülkeleri vardı arkadaşlar. Japonya'sı, Tayland'ı, Güney Kore'si, Suudi Arabistan'ı, birçok milli takımın paketi bugün sona eriyor. Biz yeni hesap açtığımızda buralardan oyuncular çıkarıyorduk. O serimiz için kötü bir haber ama orada da çok fazla paket var. Artık yer kaplıyorlardı. Açan açtı zaten. En azından şimdi kaldırılmış olacak. Ayrıca geçen hafta gelen Epic paket, Japon Epic paketin bugün son günü. Player of the Week paketinin bugün son günü. Yarına geçtiğimizde arkadaşlar her perşembe olduğu gibi klasik haftalık bakımımız var. Oyun sabah 5'te bakıma girecek. Yani Konami 11'de açılacaklar ama daha erken açıyorlar arkadaşlar. Hatta Japonlarda bayağı bir erken açıp sonrasında bizde açıyorlar. Yarın bir gecikme yaşanmadan oyun açılır gibi görünüyor arkadaşlar ama haftaya yeni sezon geleceği için haftaya bizler için önemli. Bir hafta daha süremiz kaldı. Yarın bizleri neler bekliyor? Player of the Week paketi 2 tane gelebilir arkadaşlar. Şundan dolayı Şampiyonlar Ligi maçlarında şu anki turun ilk maçları tamamlandı. Oradan gelebilir. Ayrıca bir de lig maçlarından kesinlikle gelecek. Klasik perşembe etkinlikleri. Pazartesi gelecek, oyuncular açıklanacak. Oradan da epikleri öğrenebiliriz. Bazı takımların dizilişi değişecek. Dikkat çeken dizilişler olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Her perşembe olduğu gibi oyuncuların form durumları lig maçlarında, son maçlarda oynadıkları maçlara göre güncellenecek ve ligime yeni kiralık oyuncular eklenecek. Player of the Week paketine değinecek olursak arkadaşlar, dün bununla alakalı detaylı bir video çektiğimiz için ben kimler gelebilir böyle hızlıca bir geçeyim izlemeyen arkadaşlarımız için. Lig Player of the Week'inde kimler olabilir? Sonrasında Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketinde kimler olabilir? Onlara bakalım. İngiltere Ligi'nde Ayew var. Gizli forvet pozisyonunda oynadı arkadaşlar. Gelme ihtimali yüksek. Aston Villa'da ya Bailey ya da Douglas Luiz haftanın dikkat çeken isimlerinden de bu ikisinden birisini Konami tercih edebilir. Arsenal'da da Havertz santraforda oynadı. Gelirse santrafor kartıyla gelecektir. Olur da Havertz'i tercih etmezlerse ikinci adayımız Saka. Fulham'dan bir isim gelebilir arkadaşlar. Birkaç tane aday var aslında. Stoperleri bir gol attı. Kaleci Leno bir gol yedi ama bayağı kurtarışı vardı. Ben Iwobi'yi bu maçta çok beğendim. Bir gol attı. Yani bir daha fazla gol atsaydı belki tercih edilebilirdi ama Iwobi çok iyi maç çıkardı. Vlahovic 2 gol 1 asist yaptı. Çok dikkat çeken bir performans Juventus'ta. Inter'de birçok aday var. Lautaro Martinez, Frattesi, De Vrij. Lautaro Martinez attığı gollerle Inter takımında tarihe geçmiş. Inter'de 100 gol barajına ulaşan bir başka isim olmuş. Frattesi göbek futbolcusu, 1 gol 1 asisti var. Sanki Frattesi oynadığı pozisyondan dolayı da biraz ön plana çıkıyor gibi. De Vrij da gol attı. O da gelebilecek bir adayımız. Genoa'da stoper futbolcusu Bani gelebilir arkadaşlar. Barcelona takımına baktığımız zaman 4-0'lık galibiyetleri var. Rafinha ya da De Jong. Şu ikiliden birini Konami seçebilir. Empoli İtalya Ligi'ne döndüğümüzde 3-2'lik galibiyet aldı. Göbek futbolcusu Mari'nin 2 tane asisti bulunmakta. Bologna takımında yine göbek futbolcusu Fabian 1 gol 1 asist yaptı. Bu göbeklerden birisini Konami tercih edebilir. İspanya'ya tekrardan geri döndüğümüzde Villarreal takımı deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı. Hem de Real Sociedad takımına karşı. Burada göbek oyuncusunun 2 golü var. Göbek pozisyonu için adaylara baktığımızda De Jong'u bir kenara bırakırsak arkadaşlar diğerleri yüksek seviyeli değil. Ama bunlardan da birilerini Konami tercih edebilir. Bayern Münih 2-1'lik galibiyet aldı. Harry Kane'in 2 golü bulunuyor. Fransa'da Brest'in 3-0'lık galibiyetinde Kamara gelme ihtimali yüksek bir isim. Ofansif orta saha futbolcusu 3 gol attı. Daha önce geldiğinde seviyesi yüksek değildi. Belki biraz daha yükseltir Konami. Güçlendiricileri de kime verecekleri önemli. Monaco 3-2'lik galibiyet aldı. Japon futbolcu Minamino sağ kanatta oynadı ve 1 gol attı. Gelme ihtimali olan isimlerden. Benfica'da Silva arkadaşlar. Rafa Silva santraforda oynadı. Santrafor adayı çok fazla bu hafta. Rafa Silva da gelebilecek isimlerden. Hollanda Ligi'nde PSV 7-1'lik galibiyet aldı. Çok farklı bir galibiyet. Luuk de Jong
hava hakimiyetiyle ön planda olan bir isim. 3 gol 1 asist yaptı. 4 gole de oradan katkı sağladı. Bir başka santrafor adayı. Bakalım Konami hangi santraforları tercih edecek yarın? Bizim ligimizden pek oyuncu seçmiyorlar ama olur da seçerse mesela Sivasspor var. 4-1'lik galibiyet aldı. Caner Osmanpaşa biraz ön plandaydı ama bizim ligimizden Konami nadir zamanlarda oyuncu seçmekte. Bunların dışında böyle dikkat çeken, gelme ihtimali belki diğerleri kadar yüksek olmasa da yine Konami'nin tercih edebileceği isimler var. Aubameyang sol açıkta oynadı, 2 gol attı. Bir tanesi penaltıdan. Penaltı biraz istatistik sonuçlarını, değerlerini düşürebilmekte ama sol açıkta oynayıp 2 gol atmakta önemli bir katkı. Keşke Aubameyang da gelse. Veyahut da Foden. Takımına galibiyeti getiren tek golü attı arkadaşlar. Foden gelme ihtimali çok yüksek olmasa da adaylarımızdan birisi. Ve Lig Player of the Week'inde son maçımız, ben soru işareti koydum arkadaşlar. Roma 3-2'lik galibiyet aldı. Dybala 3 gol attı. Fakat bu maç pazartesi oynandı arkadaşlar ve pazartesi oynanan maçlara Konami her zaman bakmıyor. 2-3 hafta önce ya da 1 ay önce gibi yine pazartesi günü maç oynanmıştı, bakmışlardı. İngiltere Ligi'nden de ama ismi unuttum arkadaşlar. Foden mıydı acaba? İngiltere Ligi'nden bir futbolcu pazartesi oynanmasına rağmen Konami tercih etmişti. Ama o maç günü bir de İtalya'da maç vardı. Yine Roma olabilir belki. İtalya Ligi'nden oyuncuyu tercih etmemişti Konami. Bazen seçiyorlar, bazen seçmiyorlar. Belki bakarlar arkadaşlar. Pazartesi gününe Konami bakarsa Dybala'yı o zaman getirebilir. 3 tane de gol at. Şu maç pazar günü olsa banko gelir deriz arkadaşlar ama pazartesi olduğunda biraz Konami'nin tercihine kalıyor. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nde şu anki turun ilk maçları oynandı ve çok fazla beraberlik var, 1-0 var. Şöyle dolu dolu galibiyetler. Mesela 3 gol atan bir Manchester City var. 2 gol atan Paris Saint-Germain. Çok az gollü maçlar oldu. Ondan dolayı sürprizler de olabilir arkadaşlar. Şöyle hızlıca baktığımızda Porto takımında galibiyeti getiren isim çok da şık gol atmıştı ceza sahası dışından. Galeno bence gelmeli, hak ediyor. Inter takımı 1-0'lık galibiyet aldı. Arnautovic oyuna sonradan girdi. Gelirse süper yedeği olur. Santrafor gol attı. Veyahut da Barella, iyi istatistikleri vardı. Lazio takımı Bayern Münih'e karşı 1-0'lık galibiyet almıştı. Gol Immobile'den ama penaltı. Şimdi bu maçta mesela Isaksen'in istatistikleri bayağı iyiydi arkadaşlar. Isaksen'i seçebilirler veyahut da gol yememiş bir Bayern Münih'in belki savunmasından da futbolcu Konami tercih edebilir. Ben istatistiklere baktığımda Isaksen biraz daha ön planda duruyordu. Paris Saint-Germain'de adaylar fazla. Mbappe'nin de artık son sezonu, Real Madrid adı anılmakta. Hatta alacağı maaşlar falan da yazıldı, çizildi. Yani Mbappe'nin de Paris Saint-Germain'de artık son maçları diyebiliriz. Mbappe bu maçta bir gol atmıştı. Barcola'nın da bir golü var. Göbek futbolcusu Fabian Ruiz asist yapmıştı. Bu 3 futbolcudan birisini Konami tercih edebilir. Üçü de gelmeyi hak etti aslında. Ya Mbappe, ya Barcola ya da Fabian Ruiz. Şu üçlüden birini Konami tercih edebilir. Real Madrid 1-0'lık galibiyet aldı. Kalecileri gol yemedi. Gelebilecek kaleci adaylarından bir tanesi. Veyahut da ofansif orta sahada oynayan Brahim Diaz da gol attı arkadaşlar. Brahim Diaz gelirse ofansif orta saha kartıyla gelecektir. Manchester City 3-1'lik galibiyet aldı. Kopenhag'a karşı deplasmanda. Şimdi burada da adaylar çok fazla. Foden hem lig maçında gol atmıştı hem bu maçta da bir aday. Kevin De Bruyne yakın zamanda geldi. Belki Konami onu getirmeye edebilir. Bazen üst üste de getirdiği oluyor. Bir Şampiyonlar Ligi, bir Lig Player of the Week'ine. Bernardo Silva geride oynadı arkadaşlar. Defansif orta saha göbek gibiydi. Şu üçünden birisini Konami tercih edebilir. Barcelona deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bayağı da gol kaçırdılar. Aslında galibiyeti de alabilirlerdi. Lewandowski'nin golü var. Pedri sol açıkta oynadı arkadaşlar. Gelirse sol açık kartıyla gelmeli. Lewandowski, Pedri Barcelona tarafında. Napoli'de mesela Felix Zambo Anguissa'nın istatistikleri güzeldi. Son olarak arkadaşlar pazartesi günü Epic paket geldi. Belki buradan açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa Epic'lerin maksimum seviyesine de şöyle baktığımızda Roberto Baggio 102'ye kadar çıkmakta. Rijkaard da 102, Ambrosini de 100 seviye. Ben bu futbolcuları çıkardım, birazcık maçlar oynadım. Yani toplamda 6-7 maç galiba oynamış olabilirim arkadaşlar. Roberto Baggio ofansif orta saha, yaratıcı oyun kurucu. Güzel özellikleri var mı? Var. Gerçekten birçok özelliği iyi ama oynadığı pozisyonda açık ara oyunun en iyisi ben demem. Yani oynadığım maçlara baktığım zaman inanın Ronaldinho bence daha etkili. Ben Ronaldinho'yu şimdi çok seven birisiyim ama hani onu bir kenara bırakalım. Tarafsız bir şekilde yorumladığımda yine ben Ronaldinho'yu daha etkili görüyorum Baggio'ya göre. Yapay zeka oyun tarzları azdı Roberto Baggio'nun. 2 taneydi. Biz bayağı da beceri falan da bastık kendisine. Ama çok güzel özellikleri var.
kısa mesafede çabuk mesela. Şimdi hızlı diyemeyiz, o kadar çok büyük hız değerleri yok ama çabuk olan bir futbolcu. Falso vuruşları da güzel. Ceza sahası dışından da gol atmıştık. Etkili vuruşları da olan bir isim. Yaratıcı oyun kurucu. Bence Batshuayi boşluk kollayan olsaydı, rakip ceza sahasına koşuları daha böyle sık yapan oyun tarzına sahip olsaydı ya da yapay zeka oyun tarzları olsaydı bence daha güzel olurdu. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ama yine de güzel futbolcu. Fakat oynadığı pozisyonda bir numara, ben şahsen hani oyun için, hani gerçek hayat bir başka ama oyun için ben bu kartı için diyemeyeceğim ama güzel bir futbolcu. Rijkaard iyidir. Ön libero, defansı çok sağlam. Oyundaki en iyi ön libero futbolcu diyebiliriz. Çünkü oyundaki ön liberolara baktığımızda Rijkaard'ın özellikleri çok iyi. Ambrosi'nin 100 seviye ama yok edici oyun tarzına sahip, 100 seviyenin hakkını veriyor. Oynadığımız maçlarda göbekte kullandık. İleri de gitti, geri de geldi. İleri gittiğinde tabii çok iyi işler yapmıyor ama en azından destek oluyor. Hücuma katılıyor. Savunmada top falan kazanmıştı. Yani 100 seviyeli futbolcu. Yüzlük gibi oynamakta. Ve asıl önemli olan ise arkadaşlar, yeni sezona az bir zaman kaldı. Artık bir an önce yeni sezon gelmeli. Yeni sezon demek yeni kampanya demek, yeni etkinlikler demek, yeni adaylı sözleşmeleri, maç bileti, her şeyin yenilenmesi demek. Az bir zamanımız kaldı. Haftaya Perşembe yeni sezon başlayacak arkadaşlar. İnşallah güzel bir sezon bizleri bekler. Ramazan ayı da geliyor. Konami Ramazan ayında geçen sene 100.000 GP vermişti. Bakalım bu sene Ramazan ayında ne tür bir kampanya ya da ne tür bir hediye yapacaklar. Henüz bir açıklama falan yok arkadaşlar. Mart ayında da Ramazan ayına giriş yapmış olacağız. Geçen sene gibi olmasa, yani sadece 100.000 vermişlerdi. Umarız daha güzel bir kampanyayı Ramazan ayında da Konami getirir. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.